Herkese merhabalar. Neşe'nin tarif adresine hoş geldiniz. Siyah zeytin çuvalda nasıl yapılır? Bunun tarifi ile geldim. Sizi bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. İyi seyirler. 10 kilo bir zeytin almıştım. Bunun 3 kilosunu şöyle plastikte kurdum. Bunun tarifini de kanalımda görebilirsiniz. Şöyle göstereyim. Şöyle özet olarak da size geçebilirim. 3 kilo zeytinimi koydum. 1 su bardağı da içine iri tuzumu koydum. Bunu her gün sallıyoruz bu şekilde. 15 günde bir şurada dibinde bir su birikiyor. O suyunu da döküyoruz. Ayrıntılı olarak videoma bakabilirsiniz. Evet, şurada geri kalan 7 kilo kadar bir zeytinim var. Bunu da çuvalda yapacağım. Çuvalda siyah zeytin nasıl kurulur? Bunu sizinle paylaşacağım. Evet, zeytinlerimi güzelce ayıkladım. Yapmış olduğum zeytin gemlik zeytini. Çuvalıma şöyle birazcık koyuyorum. Çuvalda olunca zeytinimiz daha güzel oluyor. Çünkü içindeki su içinde kalmıyor. Direkt biraz yüksek bir yere koyuyoruz. Oradan suyu akıp gidiyor, acı suyu. Daha lezzetli oluyor. Evet, şöyle iri tuzum bu şekilde. 1 su bardağını şimdi şöyle katıyorum. Evet, zeytinlerimizi çuvalımıza koyuyoruz. Yıkama işini ben sonra yapıyorum. Evet, küçük kızım da küçük elleriyle bana yardım ediyor. Evet anneciğim, hadi bakalım. Anne uzakta olduğu için herhalde yapamıyorum. Hı hı. Hadi koyalım. Evet, zeytinlerimizi birazını boşalttık. Şöyle bir yarısını kadar daha boşaltalım. Siyah zeytin kurmak bayağı da kolay oluyor. Fazla vaktimizi almadan zeytinimizi kuruyoruz. Evet, şimdi bir su bardağı kadar katmıştım. Şimdi bir su bardağı kadar daha iri tuzumuzu katıyoruz. Şöyle biraz fazla kattığım için şöyle az daha ilave ettim. Evet, zeytinlerimizi koyduk. Şöyle çuvalımızda evet, önce bir bardak koymuştum. Dur kızım, bir dakika. Sonra bir çeyrek koydum. Şimdi de bir su bardağı da tuzumuzu katalım. Şöyle biraz daha katalım. Toplamda 2,5 su bardağı kadar. Hepsini. Ve toplamda 2,5 su bardağı kadar tuzumuzu kattık. Şimdi iyice dibinden değil, şöyle birazcık yukarısından çuvalımızı bağlayalım. Evet, zeytinimizi şöyle üst kısmından bağlıyorum. Evet, şimdi bunu balkonumda gölge bir yere koyacağım. Altına bir plastik koyacağım. Kesinlikle metal koymuyoruz. Böyle bununla birlikte koymuyoruz. Evet, şimdi balkonuma götürüyorum. Evet arkadaşlarım, böyle gölge bir yere balkonuma koyuyorum. Şöyle altına bir leğen koydum. Şöyle kasamın içine zeytinimi koydum. Üzerine de bir tane böyle kirlenmemiz, toz almaması için üzerini de örteceğim. Bir ağırlık koyacağım üzerine. Evet, bu şekilde ara ara çuvalımızı sallayacağız. Şöyle bu şekilde bir 2 gün dursun. Ondan sonra zeytinlerimizi ara ara sallayacağız. Sonra buradan suyu, acı suyu buraya altına çıkacak. Bu şekilde zeytinlerimiz tatlana kadar yapıyoruz. Evet arkadaşlarım, zeytinimi kuralı 20 gün oluyor. Çuvalda yaptığım zeytin. Şimdi üzerine şöyle bir ağırlık koymuştum. Ağırlığımın kirlenmemesi için de böyle poşete koydum. Böyle çekiyorum. Çuvalımı her gün şu şekilde arkadaşlar, bir sağa bir sola, yani şöyle ağzını biraz böyle geniş yukarıdan bağlamıştım. Evet, bu şekilde yapa yapa 2 günde bir ya da her gün 2 günde 3 günde bir yapsanız da olur arkadaşlar. Bu şekilde yaptım, hatta tuzları bile dışına çıktı. Artık şöyle zeytinimi açıyorum. Bakın şöyle şunu da göstereyim. Kasama koydum. Alttan da suyu aksın diye. Hatta artık iyice kurudu burada. Hatta şöyle
Tuzları burada kalmış. Çuvaldan tuzları da biraz çıktı arkadaşlar. Evet, bu şekilde koymuştum. Buradan da suyu süzüldü. Siyah suyu çıktı. Yani acı suyu. Evet, şimdi şöyle çuvalımın ağzını açıyorum. Sonra içinden şöyle bayağı da büzüşmüşler. Bakın arkadaşlar. Bu şekilde içindeki suyu çıkıyor, acı suyu. Bir tane tadına bakıyorum. Hiç acılık kalmamış. Evet, şimdi bu zeytinimin bu şekilde tuzlu olarak 5 kiloluk plastiğime boşaltacağım. Yiyeceğimi de ayrı bir yere koyacağım. Önce şu kasamdan şunu indireyim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, şu plastiğimdeki tuzu da bir yıkayayım önce. Plastiğime, çuvaldaki zeytinimi boşaltıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi arkadaşlar bu zeytinimin şöyle hala tuzu bile var bakın içinde. Şöyle 5 kiloluk plastiğime, çünkü bunun hepsini şu an tüketmeyeceğim. O yüzden şöyle zeytinimi tuzuyla birlikte şöyle boşaltıyorum. Evet, şöyle zeytinimin biraz kalanını da şöyle plastiğime koyuyorum. Şöyle yiyeceğim kadar zeytinimi şu plastiğimi önce bir ayırayım. Bu zeytinlerimin kapaklarını kapatıyorum. Onlar böyle kenarda dursunlar. Evet, bu zeytinimi de önce yıkıyorum. Şöyle su katayım içine. Şu şekilde önce bir 2-3 sefer zeytinimi yıkıp şöyle süzgeçime koyacağım. Şöyle dökeyim. Şöyle tekrar kabıma koyuyorum. Bakın şöyle içinde hala arkadaşlar şöyle tuz var. İçinde olan tuzların hem erimesi için hem zeytinimizdeki tuzun gitmesi için bir kere daha yıkayacağım. Şöyle bir alacağım süzgeçimi. Şöyle tuzlar dibinde kalsın. Hemen şöyle yıkayıp şöyle süzgeçimi alıyorum. Şöyle koydum zeytinimi. Tuzu çok fazla değil arkadaşlar. O yüzden şöyle zeytinimi şöyle 5-10 saat kadar, şöyle akşama kadar bu suyun içinde bekletiyorum. Bu şekilde bunu bekletiyorum. Biraz tuzu gitsin. Siz de tuzuna göre ayarlayın. Çok tuzluysa 2 gün bekletin. Evet, bunu biraz bekleteceğim suda. Sonra süzgece koyacağım. Sabah kadar bekleyecek, süzülecek. Sonra yarın sabah da arkadaşlar balkonumda masam var. Masamın üzerine bir örtü sereceğim. Orada zeytinimi bekleteceğim arkadaşlar. İyice içindeki su gitsin. Biraz daha büzüşsün. Siyah zeytinimi balkonda 2 gün beklettim. Biraz daha buruştu. Suyunu da şöyle biraz daha çekti arkadaşlar. Sofra beziniz balkonda masanıza ya da bir tepsinin içine sofra bezi seriyorsunuz. Sonra zeytinleri üzerine yıkayıp koyuyoruz. Bakın simsiyah rengi çok güzel. Büzüşüyorlar böyle. İçindeki suyu da gidiyor. Evet, şöyle kabıma aldım. Bunları da yıkamadım. Bunları bekletiyorum. Bunları sonra bu işlemleri yapacağım. Sadece şu zeytinimi bir denemek istiyorum. Bu zeytinimi yani aynı zeytin arkadaşlar. Hani çuvaldaki zeytinimin bir tanesini balkonuma koyacağım. Bu şekilde önce birkaç gün böyle evir çevir bunu bir kurutacağım arkadaşlar. Sonra kabıma koyup üzerine yağımı koyacağım. Şu zeytinin böyle tuzuyla bu şekilde dursun. Bunun içine biraz şöyle sıvı yağ katıyorum. İçine sıvı yağ, en güzeli mısır yağı arkadaşlar. Ondan fazla kalmadığı için ben sıvı yağ olarak şu an kattım. Sonra onu 1-2 gün evir çevir yapacağım. Sıvı yağın bütün zeytinlerle temas etmesi için, her yerine değmesi ve şu çekirdek şu kısımlarında küflenme, barlanma yapmaması için arkadaşlar, şu kısımlarında.
O yüzden çiçek yağı kullanıyorum. Zeytinyağı kullanmıyorum. Zeytinyağını soframa koyduğum zaman zeytinimi koyacağım. Şimdi bu zeytinim içinde arkadaşlar 2 gün balkonda bekletmiş olduğum, yıkamış olduğum zeytinim. Tuzuna baktım. Benim için tuzu yeterli. Siz tuzuna bakın arkadaşlar. Az gelirse biraz daha tuz ilave edebilirsiniz. Şöyle birazcık mısır yağım kalmış. Mısır yağı katıyorum zeytinime. Şimdi bunu karıştıracağım. Bu şekilde artık bu yemeğe hazır. Başka bir şey buna katmıyorum arkadaşlar. Buna da sıvı yağımı kattım. Bunu da güzelce karıştıracağım. Evet, bu zeytinimi de balkonuma bir örtü sereceğim. Örtünün üzerine bu zeytinimi sereceğim. 2 günden fazla 5 gün kadar bir bekletmek istiyorum. 5 gün bekleteceğim. Sonra tekrar bu kabıma alıp o zaman içine sıvı yağımı katacağım arkadaşlar. Bu şekilde denemek istiyorum bunu. İnşallah memnun kalırsam, güzel olursa seneye de bu tarifimi de vermek isterim. Evet, bu şekilde zeytinim yemeği hazır arkadaşlar. Evet, zeytinimin kapağını kapattım. Şöyle yan getiriyorum. Şu şekilde 1-2 gün yapacağım arkadaşlar bunu. Sonra koyacağım bu şekilde. Zeytinim bittikten sonra bunu da yıkayıp yine bu şekilde hazır edeceğim arkadaşlar. Evet, bu zeytinimi de balkonuma koyacağım. Birkaç gün, 5 gün kadar bekleteceğim. Sonra buna yaptığım işlemleri yapıp bu ikisini bekleteceğim. Bunlar sonra arkadaşlar. Böylelikle bir tarifim daha sonuna gelmiş bulunmaktayım. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Başka tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.